Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Hem de marketteki paketlerden de biraz bahsedeceğim. Daha verimli alışveriş için. Çünkü paketlerin içerikleri oyun aslında çok sık değiştirmeye başladı. Fakat kimse bunlardan bahsetmedi. Her iki konuyu da inceleyeceğiz sizlerle. Zaten çok uzatmayacağım, çok vaktinizi almayacağım. Birçoğunuz zaten görmüştür. Aslında Supercore oyuncularına önceden bilgilendirme geldi. Fakat çekim için vaktim yoktu. Ancak fırsat bulabildim iş yoğunluğundan. Şimdi geçelim yeni güncellemeye. Kale tesisleri ve paralı asker sistemi diye aynı zamanda da Mart ayı etkinlik güncellemesi diye geliyor Katerina'nın. 17 Mart'ta başlayacak arkadaşlar. Sanırım bir hafta sürecekti yazıyordu. Tam hatırlamıyorum onu şu anda. Kasaba merkezinizin 26. seviye olması gerekiyor. Size oturup bunları okumayacağım. Siz zaten okursunuz videoda durdurup. 26. seviyeye ulaşması gerekiyor. Ben size kısaca özet geçeceğim. İç karedeki tesisler butonu görünecek 26 seviyeye ulaştığınızda. Ya da 26'nın üstü fark etmez bu arada. Teknik puan harcaman gerekiyor kilit açmak için. Teknik puan da keşif oynanışı yoluyla veya belirli paketleri satın alarak elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani açtınız, kafanıza göre bunları yapamayacaksınız. Bunun için ekstra puan kazanmanız gerekecek. Yani bizim araştırma merkezini düşünecek olursak oyundaki, burada da hani ham madde yerine belli görevler var. Onları yaptıkça alıp onlarla yükseltebileceğinizi düşünüyorum ben. Zaten burada biraz daha açıyor, detayları veriyor. İkmal karakolunu açıp İşte eğitim sahasını, levazım subaylığı gibi tesislerin kilidini açıp güçlendirebiliyorsun. İç kaleni restore edebiliyorsun. Tabii bunun için iç kaledeki belirli 30. seviye binaları restore edebiliyorsunuz. Bakın altını çiziyorum. Belirli 30. seviye binaları. Buna dikkat edin. Yani her şey restore edilmeyecek. Burada püf noktası bu. Bilginiz olsun. Yeni araştırma enstitüsü dediği de üniversiteye kahraman seviye limitlerini arttırma özelliği geliyor. Geliştirilmiş özellikler geliyor. Dördüncüsü paralı asker kampı dediği de ya burada detaya girecek işte. Birazdan zaten ben de size detaya gireceğim. Paralı asker kampını inşa ediyorsunuz ve burada şu an ürettiğimiz askerlerden daha güçlü askerler çıkıyor. Çünkü ekstra buff veriyor arkadaşlar bu askerler. Bunu da ben özellikleri inceledim. Yani şu hızlıca kabaca bir baktım. Çok verimli komplara yarayacak askerler var. Mesela okçular yaşadı. Gerçekten onlara özel yapmışlar. Burada paralı askerlerin türleri var. Burayı geçiyorum. Zaten birazdan göstereceğim size paralı askerleri. Şimdi birincisi Romalı yüzbaşı. Ya ben burada yine bir oyunu şey yaptım. Şu hızlıca geçeyim. Aşağı ineyim. Burayı paralı asker kısmını şey yapmaya gerek yok. Zaten size anlattığım şeyleri söylüyor. Ya ben burada yine bir Osmanlı'dan bizim de özelliklerimizden bekledim ama koymamışlar. Yani Bizans'ı fetheden koskoca Osmanlı'nın bir tane özel askeri yok abi. İsviçre mızrakçısı var mesela. Yani ne havalı duruyor diye mi koydunuz bunu? Ne yaptınız abi? Hani garip. Tamam, Japonların mesela samurayları meşhur. Hintlerde evet filler, fillerin üstüne hani güzel okey ama abi sen gidip Bizans katafraktı koyuyorsun ama Osmanlı'ya dair bir şey koymuyorsun. Bu beni biraz üzdü işin açıkçası. Birçok Türk arkadaşımın da üzüldüğüne eminim bu konuda. Roma'yı bekliyordum. Hadi Pers de okey, Japon falan Hint de okey de yani Bizans yerine bir Osmanlı olabilirdi bence. Şimdi baktığımızda bunların özelliklerini Romalı yüzbaşının özelliği tüm kahramanların beceri hasarını %2 arttırıyor arkadaşlar. Artı yetenekten baktığımızda büyük ihtimal bu da yetenek olacak. Birlik beceri hasarı verdikten sonra birliğin aldığı tüm hasarları 3 saniye boyunca 3,5 azaltır.
Ya hem atak var hem defansif var içinde. Her şey gider yani. Hani böyle özel bir şey olmasına gerek yok bunun için. Özel bir şey için de yapmamışlar. Hani işte okçudur, mızrakçıdır, şey içindir falan yapılmamış. Burada Pers ölümsüzü var ikinci olarak da. Bunda da yine kahramanların beceri hasarlarını %2 arttırıyor. Yani Romalı yüzbaşı ile aynı özelliğe sahip. Fakat bunun yeteneği eee, çelikten irade olarak geçmesine rağmen aynı. Birebir aynı yapmışlar. Bunun mantığını da hiç anlamadım işin açıkçası. Okuduğunuzda zaten birebir kelimesi kelimesine aynı olduğunu göreceksiniz. Hani Romalı yüzbaşı alsanız da aynı, Pers ölümsüzü alsanız da aynı. Bir farkı yok arkadaşlar. Herhalde kılıçlı birliği için falan düşünüldü bu. İkisi de biraz kılıçlı, elleri o şekilde görünüyor. Samuray'a geçtiğimizde esas baş kılıç yani hani düşünecek olursak birliğin tüm kahramanların ikincil vuruş. Bakın ya samuray diyor. Abi bu ikincil vuruş nerede var? Okçuda, Mulan'da. Mulan ikincil vuruş. Atilla gibi işte Bellevue gibi bunların yetenekleri ikincil vuruş olan yetenekler. Josephine gibi. %1 arttırıyor. Yani çok büyük bir buff değil. Birliğin aldığı tüm hasarda %2 azaltıyor. Hint muharebe fili arkadaşlar. Birlikteki tüm kahramanlar her turda %5 ihtimalle 2 normal saldırı yapar. Artı birliğin aldığı beceri hasarını da %4 azaltır. Bakın şu ana kadar en yüksek 3.5'tu. Ama 3 saniye boyunca şu ikisi 3 saniye boyunca 3.5 azaltıyordu. Bu beceri hasarını %4 azaltıyor. Yani bir süre vermemiş. Direkt komple %4 azaltacak demiş. Hint muharebe fili o yüzden defansif açıdan yani savunma açısından bayağı büyük etki yaratır. Ayrıca da her turda %5 ihtimal yani çok düşük bir ihtimal 2 normal saldırı yapar demiş. Ama ana diğer yeteneğe baktığımızda %4 azaltır bayağı yüksek bir oran diğerlerine bakınca. Evet, Bizans katafraktına geçelim. Birlikteki bakın tüm kahramanların beceri hasarını %2 arttırıp aşağı yine okumayacağım. Çünkü neden? Gıcık oluyorum bu konuda. Abi nerede? Bakın. Ya aynı birebir aynı hani ha sen Romalı yüzbaşı yapmışsın ha Pers ölümsüzü yapmışsın ha Bizans katafraktı yapmışsın bir farkı yok. Aynı özellikler o yüzden okumuyorum geçiyorum. İsviçre mızrakçısına bakalım. Bakın bu da çok güzel farklı özelliklere sahip. Birlik sıra tabanlı pasif hasar verirken düşman birliğin savunmasının %2'sini görmezden gelir. Burada sıra taban, pasif hasar yani benim Richard kompum var mesela pasif hasar veriyor diyelim. Benim anladığım bu. Düşman birliğin savunmasını kırıyor. %2'sini görmezden gelip ekstradan güç uygulamış olacak. Artı yetenek olarak da birliğin aldığı tüm hasarları %2 azaltır. Bakın beceri ya da normal diye ayırmamış. Tüm hasarları %2 azaltır demiş. Mızrakçı biraz hoşuma gitti. Zaten mızraklı kompuma da adı da yakışıyor. Elinde de tutuyor. Askerler yakışır. Geçiyorum Kore okçusu. Zaten adından da anlayacağınız gibi okçulara özel ama samurayla aynı yapmışlar. Bir farkı yok. Hani okumayacağım. Sadece samurayınkini biraz anlamsız buldum. Miyamoto'nun yeteneklerini hatırlamıyorum kullanmadığım için. Hani belki Miyamoto'nun işine yarar mı bilmiyorum ama aktif beceri gerçi diyor. Miyamoto'da aktif beceri vurduğu için evet işine yarar. Şu an biraz daha dikkat edince Miyamoto'yu da hatırlayınca bu bunun görür. Miyamoto'da yarar ama hani %1 beceri etkinleştirme ihtimalini arttı. %1 ya. %1 hani. Komik %1. Bilmiyorum.
Ne kadar şey yapar düşünürsünüz. Son olarak da Mısırlı araba okçusu. Birliğin tüm kahramanların beceri hasarını %2 arttırır. Yani işte okumaya gerek yok. Romalı, Pers, Katafrakt, Mısırlı araba okçusu aynı şey. Bu şekilde arkadaşlar bu güncellemenin özeti askerler. Hani ben şurada şunu merak ediyorum tabii ki nasıl olacağını. Burada hani nasıl bir yol izleyecekler, neler yapacaklar, bizlere ne sunacaklar? Çünkü sen şimdi gitmişsin 1 milyon asker basmışsın. Tam diyorsun ki oh güçlendim 1 milyon asker bastım. Adam geliyor sana diyor ki işte bir güncelleme yapacağım. Bu askerleri üreteceksin. Yani bir tane mi atıyorum birliğin içinde bir tane olması yetecek mi? Yoksa daha mı fazla olması gerekiyor? Nasıl üreteceksin? Ne kadar süre sürecek? Bu bir güncellemede gelen bir şey sürekli mi olacak? Yoksa hani geçici mi etkinlik içinde mi sadece geçerli olacak? Hani 17 Mart'ta etkinlik başlayacak. Sonra bitince bitecek mi? Nasıl olacak? Çok bir detay yok işin gerçeği. Tam böyle açıklamamışlar. Göreceksiniz demişler. Görelim tabii ki biz de görmek istiyoruz. Diğer bir yandan biliyorsunuz hani etkinlik geldiğinde burada belirli bir süre ödüller kazanma olacak. Ödüller de gerçekten güzel görünüyor. Onların oyun zaten yine şey yapmıştı. Atmıştı. Onları da şöyle. Evet, şimdi etkinlikte de arkadaşlar işte 17 Mart'ta başlayıp 23 Mart'ta bitecek. Hatırladığım tarihi de 23 Mart'tı. İşte bir hafta yani size söylediğim gibi. Onda da 5 tane alt etkinlikten oluşacağını beyan etti oyun. İşte ağaç dikimi, bahar yürüyüşü, bahar çiçeği, bahçe fuarı, çiçek pazarı gibi. Çeşitli görevleri tamamlamanız gerekiyor yine. Çok detaya girmeyeceğim. Hani uzun zaten siz de duyurulardan takip edebilirsiniz onu. Elde ettiğiniz oradaki işte ne diyeyim dere suyu yani kendi isimleri var öyle söyleyeyim. Dere suyuyla mesela onu kullanıp işte kafaya çevireceksiniz. Başka şeyleri çevireceksiniz. Yani biraz aslında zar atmadır. Parıldayan mağaza. Parıldayanı çok benzeyeceğini zannetmiyorum da. Yani elinizdeki şeyleri kafaya çevirebileceksiniz. Onun şu an görselini bulamadım. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum işin gerçeği. Diğer güncellemelerden de bahsedeceğim çünkü videoyu çok uzatmak istemiyorum. Biliyorsunuz oyunda tekrardan güncellemeler yapıldı. Burada malzeme deposu seviyesi yükseltildi. Onu da şöyle göstereyim. Artık 80'in üstüne çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. 120'ye kadar gidiyor ve ödüller de arttırıldı. Daha yüksek ödüller kazanıyorsunuz. Hatta işte atıyorum 80 seviye eskiden şöyle bir bakalım. Nerede bizim malzeme deposu? Gitmeye de haritadan üşendim. Şimdi atıyorum buradan ödül alıyorsunuz. Bunlar 10'a 15 gibi falandı. Bunları da arttırmışlar adet olarak. Ayrıyetten bilmeyenler için söyleyeyim. Bunları kesmek zordu turuncuları. Bunları kolaylaştırmışlar. Daha kolay kesiliyor. Hani eskiden artık hala kendine güvenmeyen ya abi nasılsa kesemiyorum deyip de uğraşmayanlar arkadaşlar kesebilirsiniz. Daha zayıflatmışlar. Yani oyuncu tabiriyle debuff gelmiş diyebiliriz bunlar için. Bizzat denedim. Daha kolay kesiliyor. Bilginiz olsun. Bunun yanı sıra ayrıyetten daha önceki videoda bahsetmiştim. En kudretli imparatorluk ayda bir defa olacak. Ödülleri çok iyiydi.
Ama ayda 1'e düşürüldü. Hani anket sonucu o şekilde çıktı. Bir de arkadaşlar şuradan açalım. Ada taktikleri. Maksimum seviye yükseltildi ama mağazaya bir değişiklik gelmemiş. Yani onu da anlamadım abi. Seviye yükseltiyorsun ama bir ödül, mağazaya yeni bir eşya getirmiyorsun. Garip olmuş. Hani insanlar daha çok kazansın diye. Bakın bizimkiler kaça gitmiş? 1125 mesela. Gitmiş abi. Adam tamamlamış. Yani hani 900'dü bu arada arkadaşlar. Eskiden bilmeyenler için söyleyeyim. Ama zaten 800 sınır. Hani 800'den sonra alabileceğin bir ödül yok. Onu hala koymamışlar. Bu arada şu kademe fonu herkesin gözünden kaçıyor. Bilmeyenler var. Arkadaşlar 1229 TL'ye bakın şuradaki ödülleri alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani gözden kaçıranlar var bunu gerçekten görmeyip böyle bir şey mi varmış diye. Bu hep var arkadaşlar, bilginiz olsun. İleride ben oyundan şunu bekliyorum. Buraya işte atıyorum 900, 1000, 1100 gibi seviye tamamlama ödüllerini eklemesini bekliyorum. Ben ilerlemiyorum o yüzden. Çünkü ilerlediğimde bana vereceği bir şey yok. Hani bunları kazanacağım. Yani gerek yok abi. Mağazaya yenilik de koymamış. Hani şu seviyeye gelince açacağım diye. Bu biraz saçma olmuş. Hani övüyoruz ama eleştirimizi de yapalım yeri geldiğinde. O yüzden ben oyundan diğer bir sonraki güncellemede buraya işte Okyanus Fatih'in bir üst kademesi, mağazaya yeni eşyalar bekliyorum. Beklemedeyim. Evet, geçelim markete arkadaşlar. Aslında oyun markete sık sık güncelliyor. Yeni şeyler ekliyor ve değiştiriyor. İçeriği de değiştiriyor. Gözden kaçtığını düşünüyorum. Doğru satın alım yapın, doğru gelişin diye üstüne basa basa söyleyeyim. O yüzden anlatacağım bunu. Hem de ikisi yan yana gelmişken güzel bir kıyaslama olacak. Çünkü şurası değişiyor biliyorsunuz. Her zaman iç kale gelişimi, teknoloji gelişimi gelmiyor. Hafta hafta bunlar değişiyor şu paketler. Eskiden oyunun en başından beri bilinen bir şey. Abi bu geldi mi kaçırma. Gelişmek için acil lazım. En önemli paket, en güzel paket. Ya şimdi oyun öyle bir şey getirdi ki. Bakın ben de görebilmeniz açısından yaptım. Mesela 414 liralık paket. Hesaplayın abi. 15 saatten 6 tane sana hızlandırma veriyor. Yani 90 saat demek bu. Artı adam sana 8 saatten 6 tane veriyor. O da zaten 48 saat. Yani toplamda 138 saat veriyor. 414 liraya 138 saat 10 milyon kaynak. Şunlara girmiyorum zaten paketlerde olan şeyler. Şimdi gelelim. Nerede bizimki? Bakın. Hep onun da yerini unutuyorum ya. Hah şurada. Bu 414 lira arkadaşlar. Bir dakika bir suyumu da çayımı da içeyim. Bakın 414 lira. Buradan siz seçiyorsunuz. 5 gün. 5 gün. Az önce 138 saat dedik değil mi? 24 çarpı 5 gün 120 saat yapar. Siz 10 gün alıyorsunuz. 10 gün artı 12 saat yani. İnanılmaz. Ha, kaynak ne oluyor? 10 değil 5 milyon veriyor. Diğer iki şey aynı zaten. O yüzden hiç değinmedim. Aynı fiyata bir 10 gün satın al, 10 gün 12 saat düzeltiyorum. 10 gün 12 saat. Bunu ben asker basma olarak aldım. Siz isterseniz araştırma, isterseniz başka şey alırsınız. O size kalmış. Buraya es geçmeyin. Eskiden biliyorsunuz ben buraya özel hediyeyi tırt derdim. Oyun burayı çok iyileştirdi. Hakkını yemeyelim, çok güzel yaptı. Yani fiyat performans üst düzey. Hatta şuradan da göstereceğim size. Yani hani bu zayıf kalıyor. Geçiyorum bakın bu daha da zayıf kaldığı yerler var yani. Bu paket artık en iyi paket falan değil, hatta neredeyse en kötüsü şu an. Neden? Bakın hiç ummayacağınız yer.
kimsenin dikkat etmediği yer. 138 saat dedik, 10 milyon kaynak dedik. Şunlar zaten aynı. Bakın hiç ummazsınız, ödül çılgınlığı. Bunu şey için söylüyorum. İç kale için de aynısı geçer. Yani şunu alsam aynı bu adedi verecek. Gidecek 2 tane artacak. Hatta neyse göstermek için alıyorum, sizin için alıyorum. Bakın aynısı zaten, hiçbir farkı yok. Adetler her şey aynı, sadece inşaat yerine araştırma falan. Görmüş olun. Bakın 138 saat yine hız veriyor size. Ödül çılgınlığına gel abi. Aynı fiyat. Bak 414.99, 414.99 ne verdi sana? Görüyor musun şuradaki korkunçluğu? 10 de buna 120 saat artı 11 132 saat ama bitmedi. Buradan 18 saat artı 18 saat 36 saat daha. Burası bile orayı geçiyor şu anda. Hatta hemen bunu da söyleyelim. 132 saat dedik. Bu 18 saat zaten 150 yapar. Artı 18 daha 168 saat. 168 saat veriyor aynı paraya. Burası ne verdi sana? 138 saat. 30 saat fazla alıyorsun arkadaşlar. Bakın kimse umursamıyor. Abi ödül çılgınlığı kötü paket. İşte özel hediye kötü paket. Hayır, oyun güncelledi bunları, değiştirdi. İçerikleri güzel. Yani ilk oyuna başlayan herkesin ilk bildiği şey nedir arkadaşlar? Bu. Kesinlikle kaçırmayın geldin. Abi artık kaçırabilirsin. Artık bir değeri kalmadı. Ne fark var? Kaynak daha fazla veriyor. Ama senin kaynağını dünyadan toplayabileceğin bir şey. Ama sen bu zamanları öyle kolay kolay toplayamıyorsun. Git kabile kes, sana 5 dakika verecek. Etkinliklere katılırsan zar zor yani. Hani hiç kolay bir şey değil. En önemli şey şu an zaman. 30 seviye olursun, birçok şey yaparsın, o zaman kaynak önemli olacak. Hakkını yemeyelim. Ama şu an değil. Burada verdiği kaynak da az değil bu arada arkadaşlar. 1.2 milyon 400, 800, 2 milyon kaynak veriyor. Her birinden 2 milyon kaynak veriyor. 10 milyona kıyasla az mı? Az. Ama şu var. Bak, yine kaçırdığımız bir nokta var. Bu sana bir tanesinden 10 milyon verecek. Hepsinden değil. Bunu bilmeyenler de var. Altını çiziyorum arkadaşlar. Ya sen bundan yiyecek seçeceksin ya taş seçeceksin. Sana kalkıp da dördünden de 10 milyon vermeyecek. Ama bakın, burası sana üçünden yiyecek hariç 2 milyon verecek. Yani toplamda 6 milyon kaynak veriyor sana. Hem zamanı fazla veriyor, VIP puan aynı, imparatorluk parası aynı. Bunu göz ardı etmeyin. Buraya ara ara bakın arkadaşlar. Benim ihtiyacım yok, almıyorum. Aynı şekilde teknoloji için de geçerli. Bahsettiğim, bakın 10 milyon kaynak bir tanesi için. Burada da 5 milyon kaynak bir tanesi için. O yüzden bu ikisini kıyaslarken o şekilde rahat kıyasladım. Ama burada her kaynaktan size 2 milyon veriyor ödül çılgınlığında. Ödül çılgınlığını çok geliştirdiler. Güzel paketler gelmeye başladı. Kaçırmayın derim yani. İhtiyacı olanlar bunları almak yerine ödül paketine, yani ödül çılgınlığındaki paketlere yönelebilir. Bilginiz olsun. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yorumlarda buluşalım. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bunlar da benimkiler. Ee, Abone olmanız geçtim. Videolara beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz kıymetli, algoritma açısından da önemli. Bu arada son videodan sonra çok zaman geçti, fırsat bulamadım yoğunluktan. Valiyi 7. bitirdim. İstediğim şekilde çıktım en son çıkabileceğimi. Ama şeyi açmadım. RAM mı yoksa efsanevi, yani evrensel kafamı bilemedim. Şunu da düşünüyorum çünkü arkadaşlar bir yandan. Hani son yorumu da yapayım. İleride
oyun bir daha bu vali komutanlarını getirir mi getirmez mi bilmiyorum. Ram da güzel bir komutan aslında ama hani bütün kahramanları açıp ileride evrensel kafayla zaten yükseltebilmeyi mi düşünmek mantıklı yoksa şu an direkt evrensel almak mı daha mantıklı bilmiyorum. Çünkü Ram'ı alabileceğim başka bir yerde yok. Gördüğünüz gibi sadece en kudretli validen alınan bir komutan. Çok da işime yaramıyor. Mızraklı kompuma uygun da değil aslında ama işte insan bir düşünüyor arkadaşlar şunu almayı. Sadece mızrak yani hani kılıç mılıç ikinci bir yetenek de yok. Bilmiyorum kararsın. Onu da öyle bıraktım. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın arkadaşlar.